Mısır'ı dolandırıcılar ülkesi olarak adlandırdı bizim YouTuber'larımız. Mısır'ı gerçekten yerin dibine soktular. Mısır halkını da Mısır'da. 5. günüm Mısır'da gayet keyif alarak geziyorum. Mısır halkı gerçekten cana yakın. Arkadaş canlısı. Habibi. Maybe later. Yerel halkın yaşadığı yerleri keşfedeceğiz. Oraları gezeceğim. Ben de görmek istiyorum. Say anything. I just say good morning. Welcome to second row. Thank you. I give you half a price for taxi. No, I will not use taxi. Use it your legs. Yes, free. Yeah, sahibi, everything is okay. Super, thank you so much. Where you from? Türkiye, Turkey. Türkiye. What's your name? Ehad. Ihab. Ehad. Ihab. Yes. My name is Ali. Ali, nice to meet you, well. If you need any help, I'm here, my friend. I work. This is your shop, eh? Yeah, that's here. Okay, okay. With some company also. Yeah, okay, thank you so much. Don't worry, Thank you. I hope you are nice enjoy. Hostele giriş yaptım. Bu hostele gecelik $9 vereceğim. Türk lirası karşılığı 400 Türk lirası civarı. Kalacağım yatak burada. Şu yatakta kalacağım. Ve böyle gözüküyor yataklar da gayet güzel, temiz ve konforlu bir alan. Kilitli dolapları var. Kişi özel. Burası da otelin duş alanı, tuvalet. Ve 3 tane burada duş var arkadaşlar. Hepsi de tertemiz. Aynı zamanda balkonu da var. Balkonun manzarası da çok güzel. Şöyle küçük bir balkonu var ama gayet kullanışlı. En azından hava almaya yetecek kadar. Tam solumda Luxor Tapınağı. Tam aşağısı pazar. Mısır pazarı. Luxor'un en büyük pazarı. Bence Luxor'un göbeğinde bu fiyata bu kalite gayet iyi. Hostelden çıktığım gibi kendimi buranın Mısır Çarşısı'nda buldum. Çünkü hostelin konumu Mısır Çarşısı'nın tam üstünde kalıyor. Türkiye. Turkiye? Türkiye. Ya yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hasan Şaş. Mahsur yavaş. Mansur yavaş. Yes. You like Alabasta? Maybe later. Welcome Istanbul. Bulunduğum pazar El Soğuk olarak geçiyor. Diğer ismiyle Luxor Soğuk. El Soğuk bu pazar Luxor Tapınağı'nın hemen arkasında bulunuyor arkadaşlar. Burası sadece turistlere yönelik değil, diğer halkın da kullandığı bir pazar burası. Pazara adım attığınız gibi sizi kimyon kokuları, baharat kokuları, kişniş kokuları karşılıyor. O atmosferi zaten hemen burnunuzda hissetmeye başlıyorsunuz. Egyptian. No, Egyptian, no. Walk like Egyptian. Türkiye. Turkish. Yavaş yavaş. Excuse me, I have money Turkish. Money Turkish. Yeah. Show me. Arkadaş beni döviz bürosu olarak kullanacak şimdi. Türk parası varmış elinde. It's Turkish. Yes, Turkish. Not Turkish. 125. Let's check kur. 125 yazdım. 140, yeah. Give me 200. Not possible, not possible. No. If you want, I can change normal kurs. 200. No, not possible. 200. No, no. Yeah, because I like your friend. If you want, I can change. Now 140. 150. No, 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 no. 150. No, 10 lira is not easy money. Do you know? I give you for toilet, water. Give me $3. No. I don't have dollar. $3. 140 last price. If you want, I can change. If you don't want, Take. wait. Where is my gift? What do you want to give for me gift? No, no. Give you 150 and then gift for you. Okay, what do you will give gift? Give, Babylus. show me gift. One Babylus. Use for the book and the holography. Oh. Give me anything good. No, this is very expensive. Okay. 150 and this. Okay. Deal. You will give good. Yeah. I check. Okay, it doesn't matter. Give me. Okay, kalas. Tamam. Tamam. Easy, Hasan easy. Şaş. It's most cheaper. What's your name? Omar. I name Omar. Ehad. Welcome.
Welcome to Egypt, huh? Yeah, welcome to Egypt. Yes. Of Give me course. 50. خلاص 200 شو Good joke, yeah. I say to you. You are good comedian, eh? Okay. Okay. Nice to meet you. Tut his wife, eh? Tutankhamun. Yeah, Tutankhamun. This is your grandfather, eh? Tutankhamun. No, Your my grandfather. grandfather. Yes. If you need something for my shop, Okay, I will visit you again, okay? I promise you. If I want, I will come to you. or anything. Yeah. Omar. Turkish good people. I like Turkish people. Thank you so much, my friend. You are welcome. See you next time. See you. If you need any something, Okay, I will come. Okay, thank you. Omar'ı gördünüz arkadaşlar. Çocuk bu yaşta hayatı sökmüş, ticarete atılmış. Dükkan işletiyor. Kahire'de Kan El Kalil pazarı var arkadaşlar. Mısır çarşısı. Yine bu tarz. Orada yaklaşık 4000 tane mağaza var. Buradaki mağaza sayısı 500-600 civarındaymış. Aradaki farkı çok rahat bir şekilde hesap edebilirsiniz. 10 katı küçük bir pazar. Burası. Maybe later brother. Thank you. What's your name? Musala. Yes. My name is Ehad. Nice to meet you. Nice to meet you. See you later. Okay. İlk geldiğimde buradaki arkadaş görmüştü beni. Nerede olduğumu sormuştu. Biraz muhabbet etmiştik. Şimdi kahve içer misin diyor bana. Kahve ikram etmek istedi. Mısır halkı gerçekten cana yakın. Arkadaş canlısı. Öyle diyebilirim. Ticaret yapanlar da biraz kazıklamaya çalışmıyor değil. Az önce Omar'ı gördünüz zaten. Yani 5 pound bile koparsa onun için büyük bir para. Onun pazarlığını yapıyor arkadaşlar. Ayrıca otobüsle yolda gelirken tuvalet molalarında durduğumuzda herkes 1 pound atıyordu. Tuvalette kapıda bekleyen çocuğa. Ben de 1 pound attım gittim. Peşimden geldi 5 pound dedi. Yalla yalla dedim kovdum. Yani turist gördüğü zaman insanlar hemen gözlerinde dolar canlanıyor. Bu da çok normal. No, thank you. Ve pazarın hemen sağında Luxor Tapınağı. Şehrin merkezindeki tapınak Luxor Tapınağı arkadaşlar. Biraz şehri keşfedeceğiz. Yerel halkın yaşadığı yerleri keşfedeceğiz. Oraları gezeceğim. Ben de görmek istiyorum. Türkiye, hello. How are you, my friend? Camera okay? Okay. What's your name? Omar. 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 Omar, yeah. I met one guy. His name is also Omar. You have more Omar. Really? Yeah. Most Same pop- Muhammad. Same Muhammed. Elhamdülillah. What's your name? Ahad. 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 Arabic name Ahad, but Turkey we use Ehad. Are you Muslim? Elhamdülillah. Allahu Akbar. Allahu Ekber. Allahu Akbar. Nice to meet you. Nice to meet you, brother. See you later. I am here all day. You want any help, anything? You have Omar brother here. Thank you so much. Really? Şükran abi. Şükran abi. Have a nice day. See you. See you, bro. See you Turkey, eh? Turkey number 1. Egypt number one. No, Turkey. Brother, we are brother. See you, bro. Ve pazardan bir ara sokağa daldım arkadaşlar. Az önce 2 dakika önce söylemiştim size ne kadar arkadaş canlısı ve güler yüzlü insanlar diye. Mısır'ı dolandırıcılar ülkesi olarak adlandırdı bizim YouTuber'larımız. Mısır'ı gerçekten yerin dibine soktular. Mısır halkını da Mısır'da 5. günüm Mısır'da gayet keyif alarak geziyorum. Kendimi güvende hissediyorum. Çok şükür başıma bir şey gelmedi. Tabii ki tüm güvenlik önlemlerini alarak bunu yapıyorum. Bakın turistik yerden çıktığımız gibi de böyle bir tablo karşımıza çıkıyor. İşte buralar turistlerin adım atmadığı sokaklar. Kanalımda da Mısır videoları var. Size görünmeyen yerleri de gösterdim. Turistlerin ziyaret etmediği yerleri gösterdim. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Harita açmadım ama mantık olarak şu anda otobüs terminaline doğru gidiyorum. Otobüsten indiğim yere gidiyorum. Çünkü böyle bir düz yoldan gelmiştim gelirken. Ablacığım bu ne? Çöp mü? Çöp. Evet. Çöpü böyle bırakmış. Çöpü iple indiriyor, alıyorlar. Sisteme bakın arkadaşlar. Zaten her yer çöp. Yani şuradan binanın içine bakalım. Tabii full çöp. Her balkonda da böyle askı var. Çok enteresan. Muhtemelen buradaki çöpleri almışlar. Onlar da yukarı çekmemişler. Hello, hi. How are you? Selamünaleyküm. Brother, this is electric. Bu bir evin bir aylık faturası mı? Yeah, Okay, how much is that? This home yeah, should pay this money yeah, for 1 month. yeah. 1, 2, 3, 4. All building. Yeah.
Are you sure? Sure. What's your name? Maysara. Maysal. İsmi Ehat. Nice to meet you. Türkiye. Habibi. Habibi. شرعية. Maybe later. Okay. Çay later. Şükran. Şükran. Nice to meet you. Yolda elektrikçiye denk geldim. Arkadaş elektrik faturasını kesti. Toplama yaptı bana. 48, 48, 165, 18, 279 pound. Yaklaşık 250 TL. 4 katlı evin elektrik faturası arkadaşlar. Yani bir aylık gelen fatura 250 TL. 4'e böldüğümüzde de yaklaşık 62,5 Türk lirası yapıyor. Sadece bir dairenin elektrik faturası bir aylık. Mısır'da çok büyük marketler yok arkadaşlar. Özellikle Kahire Downtown'da kaldım ben. Kahire'nin eski şehrinde kaldım. Oralarda çok büyük marketler yok. Genelde öyle bakkallar var. Büfeler var. Bakın şurada sağda bir büfe var. Solda hemen bir büfe var. Öyle adım başı büfeler bulabiliyorsunuz ve büfelerde temel gıda maddeleri mevcut. Aradığınız her şeyi de burada bulabilirsiniz bir turist olarak. Fiyatlar hiçbirinde yazmıyor. Buna çok dikkat edin. Benim tavsiyem önce bir büyük markete gidin. Fiyatlar 3-5 kafanızda canlansın. Daha sonra yerel halktan alışveriş yapın. Ki kazıklanabilirsiniz. Evet. Çok normal kazıklanmak. Benim bir iki kere başıma geldi ama kazıklattırmadım kendime. Burada su, kahve alıyorum düzenli olarak her gün. Temel ihtiyaçlarından bir tanesi kahve ve su. 35 poundluk kahveyi 70 pound diyenler oldu, 50 pound diyenler oldu. Hemen geri uzattım, bıraktım kahveyi ve adama geri verdim. Dedim 35 bunun fiyatı. Tamam 40 ver dedi. Almadım, 40'a da almadım, 35'e aldım arkadaşlar. Bunlar başınıza gelebiliyor ve yürüdüğüm yol böyle devam ediyor. What's your name, my friend? My name is Abdu. Abdu. My name is Ehat. Habibi. Habibi. Habibi Basha. Başa. You come. Selamünaleyküm. Walaikum salam. You come, I talk, I go in, I look nazar you, and the sofra and the market and the bazaar. Ah, no. I look no, you. I photograph. Oh, no. Just I want to walk. No. Sorry. I come around you. Yeah, I understand, but no need, my friend. Thank you so much. Thank you. Need. No, thank you. No need anything. Maybe later. I was eat. Wanna drink beer? No, haram. Müslüyüm elhamdülillah. Okay, my name Muslim. Elhamdülillah. Do something with him. La. No. No, excuse me. Şükran. Do something with him. I have job, sorry. No. Ne konuşuyorsam 2 dakika sonra başıma o geliyor arkadaşlar. Zaten anladım ben adamın yaklaşımından. Hissettim de. Gel dedi gezdireyim seni dedi. Fotoğraf çekeyim dedi. Hikaye arkadaşlar. Ara sokaklardan çıktım. Biraz daha şu anda şehrin merkezine geldim. Otobüse geldiğinizde de buraya gelmiş olacaksınız. Sabah 10-10.30 civarı geldim. Zaten GoBus otobüste bir tane karşıda duruyor. Muhtemelen bir sonraki seferini bekliyor. Şimdi şehir merkezine bir kıraathaneye gideceğim. Çay içeceğim, kahve içeceğim. Daha sonra da gezmeye devam edeceğim. Dinleye gezmek çok daha güzel oluyor. Kahire'ye göre çok daha farklı bir yaşam var. Aslında buradaki yaşam Gize bölgesine çok benziyor. Gize bölgesi de bu tarzdı. Böyle pislik daha fazlaydı. Kahire şehir merkezinde bu kadar pislik yerler yok arkadaşlar. Bakın yaya geçidindeyim şu an. Kimse asla frene basmıyor burada. Kimse. No. Cheap price taxi. Luxor tren istasyonuna gelmişim. Evet şurada bir çay içelim. Burası güzel gözüküyor tam şehrin göbeğinde. Hi, speak English. Yeah. Okay, I want to drink Turkish coffee. How much? Turkish coffee. It's local price. Give me local price. I know everywhere. Are you influencer? Türkiye. Turkish. Yes. Influencers on Instagram. Yes, I will give you. Yeah, you're Okay, what's your name? My name Fahd. Rıfat. Fahd. Fat. Fahd. Fat. Yeah. Fat. My name is Ehat. You're you. Ihab. Ahat. Ahad. Are you Muslim? Elhamdülillah. Alhamdulillah. يواش يواش حصل شاشة. Yes. How much for Turkish coffee? Give me local price. For free, I am not my tourist. brother. We're gonna give you local price. Okay, I sit here. Turkish coffee please. Thank you. Türk kahvesinin yapılış biçimi bizimkilerden biraz farklı oluyor. Yes, little bit sugar please. How? Little. Little yeah. Şekeri koydu, musluğundan suyunu koydu arkadaşlar. Abad ya. Ha buradakiler normal ocakta yapılıyormuş. Bir öncekinde kumda yapıyordu. Fakat bu ocakta
2 dakikada pişiyor. هاي تركيا يواش يواش حسن ابو شاش. Ve kahvem geldi arkadaşlar. Türk kahvesini böyle fincanda değil de bardakta veriyorlar. Bizim kahve fincanından daha farklı oluyor, daha büyük oluyor. Güzel, kötü değil ama tabii çok daha tuhaf ülkemizdekilere göre. Kahvemi içerken de Avrupalı bir turist geldi. Kahvenin fiyatını sordu. Türk kahvesi ne kadar dedi? 250 pound istedi adam. Yok dedik, gerek yok dedi adam. Gitti. Bu kahvenin fiyatı Kahire'de 80-90 pound civarı Türk kahvesi. Böyle bir fincan. Benim içtiğim gibi. Yaklaşık 2,5 katı fiyat verdi adama. En son ben hesabı öderken ne kadar dedim? 150 dedi fiyatını. Dedim 100'den yukarısını veremem. 120 dedi, 110 dedi. 10 pound için bile böyle bir 30 saniye pazarlık yaptı benimle. 100'den yukarısı yok dedim. Zar zor kurtuldum. Samimiyetimle söylüyorum. Çok ısrarcılar arkadaşlar. Kahire'de kaldığımda bu kadar ısrarcı insanlar görmedim. Aşırı ısrarcılar, aşırı sıkılar. Evet, o kalabalıktan tren istasyonunun bulunduğu bölgeden biraz uzaklaştım. Şöyle bir tur atacağım etrafta ve biraz daha şehir merkezine geldim. Burada yerel halkın kalabalığı beni karşıladı. Hello, hi, hi, hello. Evet. Etrafımda turist sıfır. Tamamen buradaki halkın yaşadığı yerdeyim. Bu abimiz burada bir şey satıyor. Bir şey kaynatıp satıyor. What is it my friend? What is it? Nohutmuş arkadaşlar. Bakın. Nohuta benziyordu fakat fasulye. Fasol. Ful. Evet. How much is that? 10. Okay. Ve Kahire'de en çok gördüğüm meyvelerden bir tanesi de mandalina arkadaşlar. Burada insanlar bol bol mandalina tüketiyor. Küçük bir halk pazarı. Luxor, Nil Nehri kıyısında dünyanın en büyük ve en etkileyici kabul edilen açık hava müzesi arkadaşlar. Şehrin nüfusu yaklaşık 500.000 civarında. Hello friend, I'm good. And you? My name is Ibrahim. Ibrahim, your name is nice to meet you, Ibrahim. Nice Your to father? What's your name? The father, yes. Your father name? His father. Father Ali. Ali, nice to meet you. My name Ehat. All from I'm from Turkey. 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 You're welcome. You're welcome. Everything is Esselamu aleyküm okay. ve rahmetullah. عليكم السلام ورحمة الله. قال بيصورك والله. انزلك على النت. ولدي Valide. لا ولدي انا ابوه شنو صار؟ San. ابوي الاتراك بتكلم عربي. Hurma aşırı sert ama gerçekten çok lezzetli. My friend, şükran abi. Okay, happy Yeah, new year. thank- Welcome. thank you. Everything is okay, Luxor? Thank you so much. Good? Yes, You're super. welcome. Thank you. So bad man. Bye. Şükran ve Luxor'dan bahsediyordum. Luxor halkının da en büyük geçim kaynağından bir tanesi turizm. Mısır'ın genelinde turizm geçim kaynağının %20'sini oluşturuyor. Ama Luxor'da bu oran %80'e kadar çıkıyor arkadaşlar. Yani burada yaşayan insanların %80'inin gelir kaynağı turizm. Bunun dışında da tarım arazileri var. Evet, etrafında çöllerle kaplı bu bölge. Fakat nehir kıyısında olduğu için, nehre yakın olduğu için bu şehir tarımı da geliştirmişler. Nil Nehri kıyılarının büyük bir kesimi tarım arazisi. Çünkü bereketli topraklarmış arkadaşlar. Suya da yakın olduğu için şeker kamışı tarlalarıyla doluymuş. Ve burada en büyük para kazanan mesleklerden bir tanesi de Felluka ismini verdikleri küçük teknelerin kaptanları arkadaşlar. Bunlar Nil Nehri'ni diğer kıyısından diğer kıyısına gidip geliyorlar. Yani turistleri taşıyorlar. Bunlar da en çok parayı kaldıranlardan bir tanesiymiş Luxor'da. Bunun dışında tabii esnaflık, tur rehberliği ve tabii oteller bu şehrin gelir kaynaklarından bir tanesiymiş. Tarihi açıdan ise baktığımızda milattan önce 1550-1070 yılları arasında eski Mısır'ın başkentiymiş arkadaşlar. Yaklaşık 500 yıl başkentlik yapmış eski Mısır'a bu Luxor kenti. Şehir merkezindeki Luxor Tapınağı, Karna Tapınağı, Krallar Vadisi ve en önemlisi Tutankamon'un mezarının burada olması arkadaşlar. Kraliçeler Vadisi buraya en çok turist getiren yerlerin başına geliyor. Bu şehir aynı zamanda da Antik Mısır'daki son başkent. O yüzden de yeri ve önemi ayrı. Şurada bir esnaf arkadaş var. Bir gülümsedi bakalım ne yapıyormuş. Selamünaleyküm. Go, what is it? Kunafe. Künefe. This is Egypt künefe.
and the milk and the sugar. Milk and sugar. Künefe yapıyormuş arkadaşlar bakın. Arkadaş böyle döküyor. Yaklaşık 30 saniyede hazır oluyor galiba. Bakın. You sell like this, huh? How much for One, one? 10 pound. 10 pound. This is 10 pound, he? Böyle künefe 10 pound diyor. No, no, no. Thank you. Şükran. Have a nice day. Thank you. Thank you. Şükran. Yolumun üstüne de buranın yer halkın yaşadığı bir sokağa girdim. Bu yolun sonu sanırım Mısır Çarşısı'na çıkıyor. Girdiğim sokak da Kuyumcular Sokağı'ymış. Sokağa girdikten sonra fark ettim. Tüm dükkanlar kuyumcu arkadaşlar. Sağlı sollu birçok kuyumcu var burada. Evet, altın. Hepsinin de üzerinde zaten sertifikası var, şeyi var. QR kodu var. Bakın berberi de göstereceğim şimdi. 2 sandalyelik bir küçük bir berber. Hatta tek sandalye. Selamünaleyküm. Hi. How are you? Good? Good. Speak English. Şüvey şüvey. Yavaş yavaş. La la. La la la. Welcome to Luxor. Böyle ticaretle uğraşmayan, size bir şeyi satmaya çalışmayan insanlarla gerçekten güzel vakit geçiriyorum burada. Herhangi bir çıkar söz konusu olduğunda işler tam tersine dönüyor. Bir muhabbet arkasından yerini paraya bırakıyor arkadaşlar. Mısır'da olaylar böyle. Pazarın başlangıcı yerel halkın kullandığı pazar olarak başlıyor. Daha sonra bu yoldan ilerledikçe şöyle bir yaklaşık 1-1,5 kilometre benim tahminim. Ortalığına geldiğinizde çok daha turistik alana dönüşüyor bu pazar. Yerel halk pazarın girişlerini daha fazla kullanıyor. Tapınan yaklaşık 100-150 metre gerisindeyim. İğrenç bir koku var. Her yer tuvalet kokuyor. La la. La. Thank you so much. YouTube. Good luck. Şimdi yolumun üstünde bir restoran bulursam orada oturup yemek yiyeceğim. Tam karşımda Luxor Tapınağı ve hemen solumda da çarşı. Evet, falafel güzel bir seçim olabilir. Kahire'de sabahları peynirli falafel yiyordum. 18 pound ücret ödüyordum. Yaklaşık 16-17 Türk lirası bir ücret ödüyordum. Bakalım burada fiyatlar nasıl? Önce bir soracağım kazıklanmamak amaçlı. Fiyat soracağınız zaman da alın telefonu elinize. Hesap makinesini açın, yazdırın arkadaşlar. Çünkü çoğu İngilizce bilmiyor buradaki esnafları. 25'miş arkadaşlar. Tabelayı gösterdi. 25 yazdım zaten oraya dedi. Hemen yanında da büfe var. Büfeden de içeceğimizi alacağız. Şunun fiyatı da Kahire merkezde 35-40 pound arasıydı. 33'lü 30-35 pound veriyordum ben. Bu 250'lik küçük boymuş, 20 pound arkadaşlar. Şu köşedeki arkadaş gerçekten hiç kazıklamaya niyetlenmiyor bile. Bilginiz olsun. Buraya yolunuz düşerse büfeden çok rahat bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Kahire'yi dediklerime göre biraz daha sönük kalmış bu. Samimiyetimle söylüyorum. İçinde domates ve maruldan başka ne olduğunu bilmiyorum.